sohbet yapayım mı? Yap. Please like. Şaka şaka. İften bu videoyu beğenin. Bay bay. Abiler cümleten selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Nasılsınız? Keyifler iyi inşallah. Sen nasılsın Burak abi? Keyifler iyi. Yaramazlık yok. Bugün de yine ölemedik. Geldik buraya. Vallahi üzücü bir şey. Şöyle bir ölüp değil mi abi cennete gitsek. Mahmut abi istemez misin ya? Fatura yok. Arabanın taksiti yok. Çocukların okulu yok. Değil mi abi? Patron yok, işçi yok, o yok, bu yok. Direkt abi ölüyorsun. Gidiyorsun yani Mahmut abi. Allah hepimize hayırlı ölüm nasip etsin. Sen bizden biraz önde gidersin gibi geliyor Mahmut abi ama ne yapacağım bu dünya? Yarım yamalak dünya ya. Vallahi. Her zaman sürekli yarım yamalak hastalanıyoruz, bir şey oluyor. Ben hastalandım geçen yine. Boğaz, böbrek, dalak, ciğer. Hepsi abi. Mersin'in bir de garip yani. Sıcağı var ama şifayı kapıyor. Hepiniz tekrar hoş gelmişsiniz ağalar. Bizi sorarsanız Mahmut abi 4 katlıyı duydun mu? Bizim bir gençlik merkezi var. İnşallah birkaç ay sonra orada beraber daha rahat ferah bir alanda olacağız Mahmut abi. Biz de onlarla uğraşıyoruz. İşte usta abilerimiz, usta arkadaşlarımız. Maceralarımızı biliyorsunuz kısım kısım. Onlarla uğraşıyoruz. Bugün konular biraz derin. Konu uzun olursa ikinci dersi yapmayalım dedik. Bir postada çay muhabbet devam edelim dedik. Artık konu ilerleyişine göre beraber bakarız. Şimdi benim bir yürek yangınım var abi. Sizlerin de var. Benim bir yürek yangınım var. Sizlerin de vardır bu yürek yangını. Ben bu asırda, şimdi bu asır deyince bu arada ben bu asrı gerçekten ahir zaman olduğuna ben inanıyorum kendi adıma. Başka biri derdir yok kardeş ahir zaman değil. Sorun değil yani o kendi görüşü. Yani ben Siyer-i Nebi'ye baktığımda, hadislere baktığımda hakikaten bütün işaretler burayı gösteriyor. Ki bana sorarsanız onlara bile bakmadan şu an biraz sosyal hayatın içindeki bir adam var olan kötülüğün ne kadar ciddi bir şiddeti olduğunu fehmetse, anlasa, yani her şeye zıttıyla bilir ya, bu kadar ciddi bir kötülük hakikaten ancak ahir zamanın bir alameti olabilir diye düşünür diye ben tahmin ediyorum. Yani bölge bölge baktığında, bir Suriye'deki kardeşlerimize baktığında, Myanmar'daki kardeşlerimize baktığında, kezalik İslam coğrafyasının birçok bölgesine baktığında ya da daha bölgesel, daha özel baktığında, yandaki mahallene baktığında, muhabbet ettiğin esnaf arkadaşın çevirdiği katakullere baktığında ya da daha bir şeylere baktığında şekilci bir toplumun nasıl bir hal aldığına baktığında insan çok üzülüyor. Bunun sebebi bu ahir zamanda çok ciddi bir hastalık daha zuhur etti. Şekilcilik diye bir hastalık peydah oldu Koyuncu abi. Bu şekilcilik dediğimiz hastalık baktığında şeklen insanda Müslümanlığın bütün vasıfları mevcut. Ama içine girdiğin zaman içerisi bomboş bir din anlayışı görüyorsun işin içinde. Yani bakıyorsun kişinin hayatına. Bence bu örnekleri ben söyledikçe birçoğunuzun aklına birileri gelecektir. Burada kişi önemli değil. Çünkü İslam kişilere değil sıfatlara düşmandır biliyorsunuz. Yani biz içki içen bir insana değil içkiye düşmanlık besliyoruz. Çünkü o içki içen bir insanda yarın bir gün tövbe edip dönebilir inşallah. Ama baktığında insana bakıyorsun sahtekar, yalancı, zinacı, tefeci, faizci, bir tanıdığını işe sokturmak için torpilci. Bütün hepsinin en zirvesi var ama namaz da kılıyor. Ama oruç da tutuyor ama hacca da gidiyor. Hem de yıllık böyle kombin gibi. Yani baktığında şekilde muazzam bir Müslüman görüyorsun ama içerisi bomboş bir hal alıp akide boşaltılıyor Mahmut abi. Bir insan kötü bir hayatından İslam'ı yeni tanımış, İslam'a adım atmak için bunlara başlamışsa bunda bir beis yok. Ama bir insan alttan bütün işleri göstereyim, etrafa da Müslüman gözükürüm, dünya böyle rahat güzel gidiyormuş diye bir düşüncesi varsa Allah ya bu arkadaşı ıslah eylesin ya da ahirette muhtemelen helak olacak zümrelerin bir tanesi olacaktır bu şekilcilik hastalığı. Yani baktığınızda bu şekilcilik hastalığına tutulmuş. Kur'an'ı dil olarak alınıyor, şekil olarak alınıyor, tavır olarak alınıyor. Aslında birisi şunu da diyebilir buradan. Abi senin bu anlattığın tarif münafığa da uyuyor diyebilir. Değil mi? Yani görsel olarak baktığımızda sizden bizden daha güzel Kur'an okuyabiliyor. Ama itikatta muazzam bir sıkıntı var ve kişiye münafık diyor. Ve ayeti hatırlayalım. Ayette diyor ki münafık kafirden eşittir, şiddetlidir yani daha beter haldedir diyor. Cehennemin daha dibinde. Şimdi bu şekilcilik hastalığına tutulan zümreye baktığınızda bu arada günlük bir tane örnek mutlaka görüyorum bu şekilcilik hastalığı diye bahsettiğim şeyden. Yani insana bakıyorsun mesela. Abi ismin ne diyorum? İsmim işte Muhammed Emin diyor. Osman diyor. Ömer diyor. İsmim için çok kıymetlidir diyor. Aradan 10 dakika geçiyor. Tefe dolayından dolayı 3 kişiyi vurmuş. Bunu anlatıyor. Yani sen ismini koruyorsun ama isminiz aldığın zatın sünnetini ellerinle parçalayıp öldürüyorsun. Bu işte şekilcilik. Anlatabiliyor muyum abi? Böyle arkadaşlar menfaatleri uğruna İslam dahil her şeyi araçsallaştırmaktan hiçbir zaman çekinmiyor.
bilmeyen arkadaşlardır ve ben çok üzücü bir örnek daha söyleyeyim. Bu gördüğüm örneği maalesef ticarette ve siyasette görüyorum. Ticarette bakıyorsun İslam'ı çok yozlaştırmış halde yaşıyor. Hatta kendisi yaşamıyor bile. Mesela çoğu zaman namazlarını kılmıyor. Kardeşim neden kılmıyorsun namazlarını dediğinde, kardeş ben ticaret ehliyim, burada 100 tane adama ekmek veriyorum. Hani Rezzak da oldu beyimiz. Siyasette baktığında da kimi arkadaşlar, hatta genç arkadaşlar da çok görüyorum. Kardeşim hani bak sen Allah için bu yola çıktığını söylüyorsun. Yani en basiti namazını kılman icap etmez mi? İmandan sonraki en büyük hakikat. Eylemsel olarak baktığında değil mi? Toplam 1 saatini almaz. Kardeş biz millet, memleket meselesi gidiyoruz yani. Namaz bizim gibi adamlar için olacak iş değil diyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığında savaş anında orduyu ikiye bölüyor. Bir orduya namazını kıldırıyor, ötekine nöbet tutturuyor. Şimdi böyle bir peygamberi bu şekilde sünnetine ittiba edemezsin. Size bir ayet hatırlatayım. Ey Resulüm'deki beni seviyorlarsa sana ittiba etsinler diyor. Adını alsınlar, soyadını alsınlar. Sadece bunlar değil olay. İttiba etsinler, sana benzemeye çalışsınlar. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a baktığında günlük konuşma ahlakında bir kuş omuzunda duruyor gibi hassasiyet içerirken öbür adama bakıyorsun racon yapıyor. Yani bu Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı değil ki yani. Sen kime benziyorsun? Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti değil bu. Yani içi çok boş hale getirilen bir Kur'an olunca Bilal, anlaşılıyor değil mi? Şekilcilik dediğimiz hastalıkta insan çok sıkıntıya geliyor. Peki bu şekilcilik hastalığı nasıl başladı toplumda? Şimdi insanlara bakıyorsun, hakikaten Kur'an'la arasında bir menfaat ilişkisi kurmaya başlıyor bir süre sonra. Diyor ki abi ben hastayım, hangi duaları okuyayım diyor. Bu arada bir ince anekdot gireceğim. İsim neydi? Murat kardeşim, kaybettiğin ayakkabı bağcığını bile Allah'tan istemekte sorun yok. Ben sadece çıkar ilişkisinden bahsediyorum. Yoksa hastasındır ve Kur'an'dan bir ayet istiyorsun. Bunda bir sorun yok. Ben onu anlatmıyorum. İçi bomboş adamın Kur'an'la hiçbir haşır neşirliği yok ama abi evleneceğim kızın kumral olması için hangi duayı okuyayım diyor. Anladın mı demek istediğimi? Yoksa bir insanın altı dolu olsun, bunu da istesin Allah'tan. Onu demiyorum. Abi bir işe gireceğim de sigortalı olması için hangi duayı okuyayım? Ya gerçekten çok üzücü ya. Hastalık için Kur'an'dan dua istiyor ama hastalığını Kur'an'dan kendisi okumaya çalışmıyor. Murat yani burası gerçekten çok üzücü. Bak sana bir şey söyleyeyim Murat kardeşim. Ne iş yapıyordun? Eyvallah. Ben de öğretmenim, matematik öğretmeniyim Murat. Mesela ben kendime baktığımda Kur'an'ın içindeki yol haritası kadar, değil mi? Bu kitap bizim yol haritamız. Doğru mudur? Matematik Kur'an bilgimden daha öndeyse ben kendimi Müslümanlığından utanırım Murat. Açıkçası. Bunu test edebilecek çok imkanım oldu mu? Olmadı. Yani ben bunu kendime de ders yapıyorum o yüzden. Şu an kendi nefsime de söylüyorum. Yani bir tane muhasebeci abiye baktığında arka dosya dolu. Gitmişsinizdir yani, muhasebeci görmüşsünüzdür. Hangi dosya, kimdir, nerededir, ne zamandır hepsini bilir. Ama desen ki Kur'an senin yol haritansa, senin reçetense hastalığının, lütfen bana hayatında bir ayetle değiştirdiğin bir olayı anlatır mısın desen bir tane ayet yok ortada. Şimdi ben burada sormak istiyorum. Bana şunu söyleyebilir misin? Yunus kardeşim, bu soruyu sorayım, cevaplamak zorunda değilsin. Bana abi 10 tane sorunum vardı, şu 10 tane ayetle ben değiştirebildim bunları diyebilir misin mesela Yunus'cum? Mesela şunu diyebilir misin? Ya abi ben dünya malını çok seviyordum. Ondan sonra bir yol haritası çıktı karşıma. Ellezine yestahibbunel hayatet dünya alel ahiret. Aman Allah'ım dedim. Yani onlar seve seve dünyayı ahirete tercih etti. Abi ben kurtuldum diyebilir misin? Evet, ikra. Başka? Ama 10 dedim ya Yunus. Çıkmaz. Mesela bence üzücü Yunus. Mesela bunu dememiz lazım. Abi ben bir gün nefsimle mücadele ediyordum böyle. Kur'an'dan bir yol haritası çıktı. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Allah'ım dedim işte, nefsimin sorun. Yani bunu diyebiliyor muyuz Murat? Hemşirelikle ilgili 10 soru sorsam 9'u cevaplanır. Kaç çeşit iğne var? Önce nereden tutarsınız? Bak Murat bir şey söyleyeyim mi? Amacım burada birbirimizi sıkıştırmak değil bak. Vallahi ayıp ya. Vallahi bak bize ayıp ha. Yani siz ya ben abartıyorum ya aynı utancı taşımamız lazım. Yani burada bir sıkıntı var. Ya bu kitap bizim sadece kutsal günlerimizi kutsayalım diye gelmedi. Yani düğün gecemde, ondan önceki hayat önemli değil. Düğün gecemde bir tane hoca efendi tutayım. Ondan sonra Kur'an okusun. Sonra ne olsun? Sonra İslami olmayan hayat devam etsin. Yani o zamana kadar manasını bilip yanında yürütmediğin bir Fatiha kabirde acaba senin yardımcın olabilecek mi? Ya bu kitap yol haritasıysa biz de buna, altını çiziyorum, samimi inanıyorsak şunu dememiz lazım. Abi benim sorunum vardı. Mesela özür diliyorum kardeşim, zina ile ilgili sorunum vardı. Bu ayette zina yaklaşmayın dedi, ben çözdüm abi. Abi benim sorunum vardı. Miras hukuku ile ilgili sıkıntım vardı. Nisa suresine baktım abi, çözdüm diyebilmemiz lazım bizim bunu. Ama bak çok üzücü bir şey. Bak burada sorsak, desek ki kaç kişi Kur'an'ın tamamını okudu desek. Ben ayıp olmazsa sorayım mı burada? Kamera görmüyor. Var mı el kaldıracak? Ben Kur'an'ın tamamını okudum diye el kaldırabilecek arkadaşlar rica edebilir miyim? Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Evet, sayı biraz, görünen de az. Şimdi tamamını okumuş arkadaşlara ikinci bir soru sorsam. Bugün bir filme gitsek 50 cümle konuşuruz. Bir restorana gitsek masası, sandalyesi, ışığı 50 cümle konuşuruz. Kur'an'ın tamamını okumuş arkadaşlardan şunu rica edeceğim. 50 tane ayeti yol haritanız yapabildiniz mi acaba? Buna da el kaldırırsanız sevinirim. Evet, şu 50 tane ayet evliliğimi belirledi, malımı belirledi, mülkümü belirledi, şunu belirledi, bunu belirledi. Şu an gördüğüm kalkan bir el yok.
Bak burası üzücü işte usta. Anlıyor musun demek istediğimi? Yani biz çocuğumuzu ufak yaşta bir Kur'an kursuna gönderiyoruz. Çok güzel bir şey yapıyoruz. Ya Allah bana nasip ederse ben de en böyle aklı aldığı en ufak yaşta göndereceğim. Çünkü en diri yaşta Kur'an girmesini istiyorum beynine. Ondan sonra o ufak kardeşimiz Kur'an'ı hıfzediyor. Belki hafız oluyor. Biz bunu mevlütlerle, kutlamalarla kutluyoruz abi. Değil mi? Aynı çocuk 16 yaşına geliyor. Etraftan görüyor. Esrara başlıyor. Zinaya başlıyor. Ya bu çocuğa Kur'an'ın lafzını öğrettik ama hakikatlerini, manasını, maksadını, Allah'ın esas muradını öğrenemedik diye aynı üzüntüyü yaşayamıyoruz bu sefer. Ne kadar samimi geliyor bu hareketler size? Samimi geliyor mu ya? Lafız olarak selamun aleykümler, şöyleler, böyleler, böyle Kadir geceleri, kandiller böyle öldürüyoruz. Ya arkadaş bak basit bir şey soruyorum ya. Siz reçete olduğunda o ilacı alıp kullanmıyor musunuz? Kullanıyoruz. Bu da bizim bütün dertlerimize derman ve reçete değil mi? Evet. Ya diyorum ki 10 tanecik bir ayetle yol haritamız yok mu? 10 tanecik ya 6660'da 10 söylüyorum ya. İnanın kendime de söylüyorum yani. Hepimiz kardeşiz. Bak ben utanıyorum yani kendi adıma. Bence çok utanç verici bir şey. Yani şu ayet ya abi bildiğin gibi değil. Ben çok riyakardım böyle bir gün Fatiha suresi okurken iyi ya böyle kalbime vurdu da ben insanların yasından kurtuldum. Diyebiliyor muyuz yani bunları ya? Bu ayetler niye var ya? Sadece evrat için okuyalım diye mi? Ya çok üzücü şeyler görüyoruz Mahmut abi yani. Böyle bakıyoruz arkadaşlarımıza, abilerimize evlerinde böyle Kabe TV oluyor yanılmıyorsam. 24 saat çalışıyor ama 2 tane ayeti bilmiyor ve ticaretinde yalan söylüyor, faiz giriyor, tefecilik yapıyor, her pisliği yapıyor devamında. Yani bu nasıl böyle mi olacak bu ilişki? Böyle mi gider bu ilişki? Yani altına akiteyi boşalt ama şekil olarak bir Müslüman gibi gözük. Etrafa da tavsiyeleri ver. Misvak da kullanın. Tavsiyeleri ver etrafa. Ya bana samimi gelmiyor yani. Bu işin manasını doldurmadıktan sonra şekilci olmak sadece bana yapıcı gelmiyor. Bana bu işin oluru gelmiyor. Nasıl bir pasta önce yapılır Furkan değil mi? Ondan sonra muzu çileği üzerine konur. Sen de önce pastanı yapar. İç mahiyetini cem edersin, birleştirirsin. Ondan sonra takkendir odur budur. Bunların sırasını böyle koyman icap eder diye düşünüyorum. Size bir örnek vereceğim. Haccacı Zalim diye Murat duymuş muydun? Haccacı Zalim. Bu Haccacı Zalim denilen adam 661 yılları civarında Taif'te doğuyor. Taif biliyorsunuz değil mi? Mekke'nin daha uzak kaç kilometre yaklaşık? 80 kilometre falan Mekke'ye. Taif. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın taşladıkları bir sahne vardı ya orası. Haccac'ın dünyaya geldiği dönemde Muaviye bin Ebu Sufyan o dönemin halifesi. Ebu Sufyan'ı da bilirsiniz. Hani Uhud Savaşı'nda Efendimiz'e sorun çıkarmıştı. Muaviye'yi de bilirsiniz. Hazreti Ali'deki hakem olayı. Ha, Muaviye de onun oğlu. Muaviye bin Ebu Sufyan. Yani Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye. Muaviye o dönem Emevilerin halifesi. Neyse Haccac da böyle Emevilerin bir valisi. Hani biri ülke yönetiyor, biri şehir yönetiyor gibi düşün. Bölge bölge yönetiyorlar. Mahmut abi anlaşılıyor değil mi? Anlatışım. Bu Haccacı Zalim ta ufacık yaştan Kur'an hem de kıraatiyle beraber Kur'an öğreniyor. Ufacık yaştan ve Taif'ten ayrılana kadar herkese Kur'an öğretiyor. Haccacı Zalim. Bak isme bak. Haccacı Zalim. Bak konu nereye gidecek? Çok ilginç. Hatta ben bayağı bir tefsirleri de araştırdım. İbn-i Kesir'e falan da baktım. Bazı kaynaklara göre bu üstün ötre falan var ya Fatih abi. Bunları da Haccacı Zalim bulmuş diyorlar. Değil mi abi? Sen de duydun herhalde. Şimdi Haccacı Zalim'i işte Muaviye o dönemin işte Emevi halifesi diyor ki sen Hicaz'a git diyor. Hicaz dediğimiz bölge Mekke Medine. 6,5 ay mancınıklarla taşa tutuyor. Kabe de dahil. Mustafa anlıyor mu dediğimi? 6,5 ay. Kabe dahil mancınıklarla taşa tutuyor. O dönemin işte halifesi var. Abdullah bin Zübeyir şehit oluyor. Daha sonra Hicaz bölgesini de eline alıyorlar. Emevi halifesi de Haccacı Zalim başarı gösteriyor ya göya başarı estağfurullah. Böyle olunca diyor ki sen Hicaz'ın da valisi ol. Yemame'nin de valisi ol. Yemen'in de valisi ol diyorlar. Bir de o dönem Irak'ta bir sorun var. Irak'a da vali atıyorlar. Irak'taki sorun da şu. Emevilerin cihat zulmünden insanlar çok daralıyor. Ya eline silah alıp savaşıyorlar ya da Medine'nin valisi var. Ömer bin Abdülaziz duymuşsunuzdur belki. Ömer bin Abdülaziz'e sığınıyorlar. Haccac bunu da tahammül edemiyor. Ömer bin Abdülaziz'i de azlettiriyor. Daha sonra o bölgeleri de iyice Haccac eline geçiriyor. Geçirdikten sonra Enes bin Malik isminde bir sahabe var. Duydunuz mu? Ona zulüm üstüne zulüm, zulüm üstüne zulüm yapıyor. Bak bahsettiğim bir Müslüman. Anlatabiliyor muyum? Haccacı Zalim. Ufacık yaşından beri Kur'an bilen, Kur'an okuyan, tilaveti muazzam olan üstün ötreyi keşfedip bulan adamdan bahsediyorum yani. Enes bin Malik'e zulmediyor. O dönemde hem muhaddis yani hadis ilmine vakıf hem müfessir, tefsir, Kur'an ilmine vakıf Said bin Cübeyr diye bir zat var. Onu da şehit ediyor, öldürüyor Haccac abi. Onu öldürdükten sonra Cenab-ı Allah Haccac'a çok manevi yaralar açıyor. Geceleri böyle uykuları kaçıyor Haccac'ın. İç bunalımlar geçiriyor. En son midesi kramp geçire ölüyor Haccacı Zalim. Hasan Basri var duydun herhalde. Hasan Basri diyor ki ya Rab Haccac'ı ortadan kaldırdığın gibi onun adetlerini de ortadan kaldır diyor. Öyle lanet bir adam ve sana çok garip bir şey söyleyeyim Fatih abi çok şaşıracaksın. Haccac yaşadığı dönemde Murat
Kur'an kurslarına, Kur'an okuyan yerlere inanılmaz para yağdırıyor. Destek bulunuyor. Açıyor, büyütüyor onları. Yani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şekilde nasıl? Manada nasıl? Yani inanılmaz, her yere Kur'an kursları açıyor, okutuyor, ediyor. Kendisinin tilaveti muazzam. Ve öldüğünde 300 dirhem var cebinde. 300 dirhem yani. Bu zamanın 300 TL'si gibi düşün. Paraya da tapmamış. Makam ve ego sevdası o kadar yükselmiş ki para yanında ufak kalmış Sinan. Bugün bir insanın çok parası olsa o parayı eritip yiyebilir. Ama kralın oğlu olsa, makamı namı olsa paraya ihtiyacı olmaz. Nereye girse o kapıyı açar. Doğru mu Burak abi? Haccac da bunu anlamış. Para yanında ufacık kalmış. Mesela Haccac zalim döneminde Abdullah bin Mesud diye bir sahabe var. Kur'an hafızıdır Abdullah bin Mesud. Muazzam da kıraati varmış. Benim okuduğum rivayetlere göre. Diyor ki Abdullah bin Mesud'un kıraatiyle kim Kur'an okursa katli vaciptir diye hüküm veriyor. Ferman veriyor. Bak bir sahabeye benzeyeni öldürtmeye çalışıyor. Mesela bir vaka var. Bir yerde inatlaşıyor. Bu kapıdan kim çıksa diyor. 2 kapı var. Bak olayın egoistliğine bak. Bu kapıdan kim çıksa mürtettir, katli vaciptir diyor. Kapıya bile hüküm veriyor. Haccac zalim. Böyle bir adam. Ve o dönemde Hazreti Ali başta olmak üzere çok ciddi bir sahabe düşmanlığı var. Benim bildiğim kadarıyla bazı sahabelerin de mezarlarını tahrip ediyor. Ve çok şaşıracağınız bir şey daha söyleyeyim. Buhari'yi duymuşsunuzdur değil mi? Hani hadis alemi. Buhari Haccacı zalimden bir tane bile hadis koymuyor kitabına. Buhari'nin kitabına baktığınızda hadislerini naklettiği Haccacı zalimden bir tane bile hadis koymuyor. Şimdi olaya baktığımızda bu şekilcilik diye bir hastalıktan bahsettik. Yani Kur'an'a baktığında adam zirve bir Müslüman gözüküyor ama mana olarak nasıl Halil Hoca? Bomboş, çok kötü. Haccacı zalıma baktığında bırak şekli. Yani tilavetine üstün ötreyi bulmuş ya adam yani. Kur'an kurslarını beslemiş, her yeri açmış. Baktığında efsane biri gözüküyor ama zalimin önde giden bir insan. Demek ki biz Kur'an'ı şekilcilikten ziyade mana yüklü bakmamız lazım. Ama bizler çok seviyoruz böyle birisi çıksın şiddetle birilerini kınasın. Biz onu baş tacı edelim, çok seviyoruz bunu yani. Biz bugün Ayasofya açılsın diye oraya gideriz, namaz kılınsın deriz ama evimizde 5 vakit namaz kılmayız. Biz çok seviyoruz bunu. Biz birbirimize Miraç mesajı atarız ama Miraç'tan müjde olarak namaz geldi. Bunun farkındalığı olmaz bizde. Biz çok seviyoruz şekilciliği. Yani biz Allah desin diye değil, etraftaki Şehmuz dayılar, babalar, Murat abiler beni sevsin, el üstünde tutun lan bu da nasıl dindar adam desin diye yapıyoruz biz bu işi, estağfurullah yani. Öyle gözüküyor çünkü üzücü. Biz bu Kur'an'ın altını boşaltırsak, etraftan İslam'ı tanımaya çalışanlar da bizimle tanırsa ve biz bunun bir gün hesabını verecek olursak şahsi bir hesap vermeyeceğiz Murat. Etrafta sana ittiba edip sana benzemeye çalışaraktan İslam'ı öğrenmeye çalışmış kaç adam varsa onların da ahirette hesabını vereceksin. Tebliğ çünkü bize farz-ı ayn'dır. Bu bir. Var mı sıkıntı Yunus? 1. Şekilcilik. 2. Yine Kur'an'ın boşaltılmış bir şeyinden bahsetmek istiyorum. Burada mı dikkatler? Burada mısın? Recep de değil mi baba? Recep dikkat burada mı? Recep ikinci bir sorunumuz da. Normalde psikiyatristlere gerçek hastalar gitmez. Gerçek hastaların hasta ettiği adamlar gider Recep. Anlatabildim mi demek istediğimi? Gerçek hasta kendini hasta gibi görmez çünkü. O milletin ruhunu bozar, bunalımını bozar. Hayalhaneme de Kur'an ve kalp cihetiyle gerçek hastaların hasta ettiği çok fazla insan geldiği oluyor buraya. Geliyorlar ve Mahmut abi istişare ediyoruz. Konumuz ne biliyor musun? Abi bu hadisler yalan. Konuya bak. Ne güzel değil mi? Abi Efendimiz Aleyhisselam haşa estağfurullah. Hazret demeye ne gerek var? Bu protokoldür. Konuya bak. Ne güzel değil mi? Estağfurullah. Murat bak çok üzücü bir şey söylüyor. Abi Türkçe namaz anlayalım. Bak konulara bakar mısın? Nereye gelmek istediğimi anlıyor musunuz? Kur'an Müslümanlığı diye bir şey çıktı. Bir de ismin güzelliğine bak Mahmut abi. Kur'an Müslümanlığı yani ne diyeceksin buna? Başta önce gaye şu. Önce bir sahabeye zede verelim. Sonra haşa sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bize de verelim. Oradan da nereye gitsin konu abi? Allah Azze ve Celle'ye gitti mi yani? Çok güzel bir sistematik yani. Muazzam bildiğin münafıkane bir oyun yani. Ta temelden vuracaksın ki hepsini karalayabilesin. Yani bu adamlara göre baktığında Kur'an her şeye yeter. Sünnet yok. İcma yok. Kıyas yok. Gerek yok. Ya bugün İslam'ı en basitinden ele almış küçük bir kardeşim der ki abicim İslam'ı bir konuya bakman lazımsa Kur'an, sünnet, icma, kıyas der ya. En küçük kardeşim der bunu ya. Ama bu insanlar onu özünü koparacaklar. Sadece saf Kur'an kalacak ve bu şekilde yozlaştırmaya çalışacaklar. Ve bu arkadaşlarla işin ilginç bir yanını söyleyeyim size. Sadece Kur'an diyen insanları araştırdım. Her birinin 50'şer kitabı var. Her birinin 50'şer kitabı var. Yani sadece Kur'an yeterse bunların kitap yazması da işin çok garip bir kısmı. Bu konuya birazcık gireceğim. Bugün bir hukuk kitabının tamamını ezberleseniz dilekçe yazmayı öğrenebilir misiniz? Ya da şöyle bir şey söylesem, ben bir anatomi kitabı alıp ezberlesem sizce doktor olup sizi ameliyat edebilir miyim? İmkanı yok. Değil mi abi? 12 yıl okuyacak, 6 yıl üniversite okuyacak, 4-5 ya da 6 yıl TUS okuyacak. Ondan sonra uzman birinin yanında kliniğe girecek. Uzun süre uzman gözetiminde olacak. Ondan sonra diyeceksin ki abicim 40 yaşına geldin ve doktor oldun. Ne mütehassıssın? Vallahi kalp mütehassısı
olmaya çalışıyoruz. Bedeni bir şey için 40 yılını verecek, ebedi bir şey için elini alıp bütün İslam'ı çözecek yani. Yani burada tek kitabın yetmediğine inanıyorsun değil mi? Bir doktordur, yardımcıdır, bunların olması gerektiğini, bir pratiktir inanıyorsun da konu Kur'an'a gelince nasıl o sünnetleri atabiliyorsun? Bir soralım yani, namazın nasıl kılınacağı Kur'an'da geçiyor mu? Geçmiyor değil mi? Cibril Efendimiz Aleyhisselam'a gösteriyor. Kaç rekat oldu Murat? Geçiyor mu? Geçmiyor. Zekatın, öşrün tafsilatları geçiyor mu? Geçmiyor. Bir namazda 10.000 değil mi abi? 10.000 fıkıh kuralı vardır bir namazda. Değil mi Fatih abi? Daha iyi bilirsin. 10.000 fıkıh kuralı. Geçiyor mu Kur'an'da? Şimdi sen bunu sünnetten kopardığında neyi kopardığını görüyor musun? Ne kadar acı bir şey değil mi? İşin üzücü yanı, madem Kur'an yeter, siz niye konuşuyorsunuz hala televizyonlarda? Ve üzücü bir şey söyleyeyim yani, bu zümreye kolaycı bir tayfa var. İnanma koçlarına çok gidiyor. Çünkü bu zümreye baktığında şöyle arkadaşlar, sadece Kur'an yeter deyip hadisleri, peygamberi yalanlamaya çalışan zümreye baktığında Recep, şöyle arkadaşlar, egolarından dolayı herhangi bir ehli sünnet camiada yer bulamamışlar kendilerine. Anladın mı? Yer bulamayınca da marjinal olmaya çalışmışlar. Nasıl marjinal olacaksın? Sahabeye laf söyleyeyim. Haşa estağfurullah. Peygamber aleyhisselama laf söyleyeyim gibi marjinal olmaya çalışan ve en ufak bir camiada yer bulamayan maalesef egoist arkadaşlar bu işi götürüyor. Oldu mu 2 Kur'an Müslümanlığı? Kur'an'ın içi nasıl boşaltılıyor? Anlaşılıyor mu Cici? 1 neydi? Şekilcilik hastalığı. Cihat 2 neydi? Ha? Kur'an Müslümanlığı. Şimdi geldik 3'e. 3'e de mealcilik diyebiliriz. Şöyle diyelim. Şimdi bu televizyona çıkan insanlar diyor ya, Kemal sadece Kur'an okuyun, sadece Kur'an okuyun, oradan çözün diyorlar ya. Hadislere bakmayın, siyere bakmayın, sadece Kur'an okuyun diyorlar ya Turgay abi. Özellikle ben üniversite camiasında çok görüyorum. Bunları kabul eden büyük bir zümre Kur'an okuyor sadece, ama onu da sadece meal okuyor bir de. Yani Arapçasını da eline alıp okumuyor. Anlatabiliyor muyum Murat demek istediğimi? Yani kolaycılığın bir de türevini almış. Hani demleme çayı kaynatır bir daha koyarız ya. Vallahi o hesap olmuş yani. Adam kabul ediyor. Sadece Kur'an'la çözerim diyor. Eline meali alıyor abi. Affedersiniz. Bu meal değil, Kur'an'dır. Eline meali alıyor. Diyor ki ben bu kitabı bir ayda bitirip bütün İslam'ı çözeceğim diyor. Siyer ne oldu? İslam hukuku ne oldu? Sünnet-i seniye ne oldu? Bunun içindeki derin manalar ne oldu? Az önce anatomi kitabını alıp okuyup size ameliyat edeyimi kabul etmediniz. Kur'an neden bu kadar ucuz olsun? Eline alır almaz bütün işi çözebilesin diye. Murat, bu konuşmamdan ince bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bu kitap yüksektir, biz okumayalım demiyorum. Hepimiz okuyacağız. Mecbur okuyacağız. Okumazsak yazık olsun bize. Ama her şeyi sen anlamak zorunda değilsin ki Murat. Bu işin de üstleri doktorları var. Allah razı olsun ehli sünnet alimlerden, arkadaşlardan. Gerçekten sağ olsunlar. Senin için zor bir meseleyi o tecrübe etmiş. Belki 5 yılını 10 yılını vermiş. Öyle değil mi Kemal? Ve çözüp senin önüne getirebilmiş. Çiftçi bir abimiz de nasibini alır. Matematikçi bir kardeşimiz de, tıpçı bir arkadaşımız da, ordinaryüs profesör de nasibini alır bundan. Demem. O ince ayarı tutturmamız lazım. Ama sadece meal okuyan arkadaşlar beni dikkatli dinlesin. Bu yüzden çok uzun süre, yıllarım arayışla geçti Murat benim. İşte oraya gidiyorum, dinliyorum, meal okuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ve çok yoğun meal okudum. Benim hayatımın İslam'la ilgili Burak abi en vesveseli dönemi saf meal okuduğum dönem olarak geçti. Murat, anlatabildim mi? Bu arada tekrar söyleyeyim, meali okumayın demiyorum. Faydalanmayın da demiyorum. Okuyun, faydalanın. Ben şunu demek istiyorum. Sadece elime meal aldım, ben İslam'ı bitireceğim. Yani onu kastediyorum lütfen. Yani tam anlaşılsın. Yoksa ben size birazdan ayetler okuyacağım ve meal okuyacağım. Demek istediğim tam anlaşılmasını rica ediyorum. Ama Kur'an bir yaratıcının kelamıdır. Doğru mu? Ama meal bir yaratılmışın kelamıdır. Meal, Kur'an demek değildir hacı abi. Şimdi bir konuya gireceğim. Dikkatler burada mı? Bugün bir 20 dakika bana dikkatinizi verin ama Kur'an için. Çok ehemmiyetli burası. Şimdi kelimeler ikiye ayrılır Murat. Biri lafız manadır, biri de terminolojik manadır. Lafız mana şu demek Kemal. Mesela sefine gemi demek. Başka bir karşılığı yok bunun, anladın mı? En fazla biri gelip der ki ya kayık da demek der. Bunlara lafız mana denir. Yani direkt tercümesi belirgin mi? Belirgin. Net mi? Net. Bunları başka dile çevirdiğinde sorun yok Murat baba. Bir de terminolojik diye bir mana vardır. Terminolojik. Yani kelime ders alınmaya muhtaç bir kelimedir. Mesela matematikten örnek vereyim size. Matematikte fonksiyonun Türkçesi dönüşüm demektir. Bu bilgiyle çözebilecek misin fonksiyon problemlerini? Bak, anladın mı? Kelime terminolojik, altı çok dolu. Formülleri var, dersleri var, konuları var. Terminolojik kelime bu demek Murat baba. Mesela rububiyet diye bir kavram var. Türkçesi terbiye edici demek. Saçın uzayıp kaşın uzamaması rububiyet. Ceylanın beden elbisesiyle senin beden elbisesinin farklı olması rububiyet. Proteinleri derinde böyleyken burada gelip ters bağlanıp tırnak oluşturması rububiyet. Konuşsak 10 saat daha konuşuruz. Şimdi bunu Türkçe karşılığıyla nasıl anlatabileceksin? Bu yüzden meal olmaz, anladın mı Murat? Çünkü Arapçada 60.000 kelimenin Türkçe karşılığı yok. Yani bunu Türkçe'ye çevirdiğinde kelimenin manası mahvoluyor. Yani doğuda birçok ağıtta, türküde, denkbejlerde kullanılan cümleyi alıp Türkçe'ye çevirdiğinde çok abes kalıyor yani. Bunu
Bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi. Her merhem her yareye derman mı sanırsın? Hiç ummadığın çözer esrarı derunun. Sen herkesi gör alemi sersem mi sanırsın? Çevir hadi. Anladın mı abi? Sıkıntı çıkar yani. Abes çıkıyor. Çeviremiyorsun. Çok kelime mana yitiriyor. Bak Arapçada 60 bin kelime. Bu yüzden kardeşlerim tekrar söylüyorum. Saf meal okumayı ben açıkçası kendi hayatımda da en çok vesveseye düştüğümden dolayı ben önermiyorum çok. Tekrar söylüyorum, meal okumayın demiyorum. Faydalanmayın bunda demiyorum. Sadece mealle İslam'ın tamamını çözebilecek zanneden arkadaşların çözebildiğini görmedim. Anlatabiliyor muyum? Ben kendi adıma Mehmet sen ne yapıyorsun dersen ben Risale-i Nur tefsirlerinden faydalanıyorum. Bu hastalığı çözebilmek adına. Şimdi burası da tamam mı? Bir şiir daha istiyor musun? Hacı abiler. Az önce size söyledim ya. Kur'an'ın Arapçasındaki mucize hiçbir yerde yoktur. Doğru mudur abi? Hatta birçok zaman duymuşsunuzdur. Kur'an-ı mucizül beyan. Yani Kur'an'ın beyanı mucizeli demek. Sadece ayın yarılması, denizin karışmaması değil sadece. Anladın mı Recep? Kur'an'ın beyanının tamamı mucize. Tamamı. Kur'an-ı mucizül beyan. Her peygambere döneminin sıkıntısına göre bazı mucizeler verilmiştir. Hazreti Musa zamanında ne revaçtaydı? Mesut, sihir revaçtaydı. O yüzden Hazreti Musa'ya verilen mucizelere bak. Şeyi atıyor, asasını atıyor, yılana dönüşüyor. Değil mi? Başka ne vardı abi? Elini koynuna atıyor, nur çıkıyor. Değil mi abi? Yani o sihirbazlara karşı Cenab-ı Allah ona böyle mucizeler nasip ediyor değil mi? Peki Hazreti İsa döneminde ne revaçtaydı? Tıp revaçtaydı. Peki Hazreti İsa'ya, Mesih İsa'ya, mes dokunmak demek değil mi? Mes etmek. Mesih İsa'ya, Hazreti İsa'ya baktığında bir ölüyü dirilttiği var. Dokunarak yani mes ederek şifa verdiği var. Doğru mu? Yani o dönemde ne sıkıntılıysa Cenab-ı Allah Resullerine de ona mukabilinde mucizeler nasip etmiş. Bizim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mucizesinin en büyüğünü soracak olursanız en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. O dönem Arap toplumu tahmin edemeyeceğiniz kadar kültürüne düşkün toplumlar. O dönem. Ata binip attan inerken şiir okuyorlar. Çünkü bir yazıt yok ya. Yani nereye kaydedeceksin? Yazı kültürü gelişmemiş. Her şeyi şiirle anlatıyorlar. Kavim önemli, aşiretçilik önemli o dönemlerde. O yüzden edebiyat çok önemli. Bir şiir ile savaş başladığı sahneler var. O dönemde. Bir şiir okuyarak savaşın son buldurulduğu sahneler var o dönemde. Yani o döneme baktığında muazzam bir şekilde edebiyat ön plana gelmiş. O dönemin insanlar arasında en çok kullanılan 4 özelliği. 1. Belagat ve fesahattir. İkincisi şiir ve hitabettir. Üçüncüsü kahinlik ve gaybi bilgilerin önemidir. Dördüncüsü hakikat-ı maziye ve vakayı kevniyedir. Camı kapar mısın babacığım? Efendimiz Aleyhisselam'a baktığında bunlarla baş etmiş olur. O dönem geldiğinde. Şimdi size bir ayetin ufak bir açılımını yapmak istiyorum. Mucize ne yani? Bir görelim değil mi abi? Kur'an'daki tek bir ayeti kimse yazamaz. Doğru mu Recep? Şimdi demem şurası. Sürekli konuşuyoruz ya Kur'an'ın tek bir satırının, harfinin, kelimesinin naziri yapılamaz diye. Doğru mu? Neden diye sorulduğunda Kur'an'ın içindeki edebi incelikten diye cevap geliyor. Ama bize bunun ispatı lazım. Bunun için önce 2 tane kelime öğreneceğiz. Kelimemizin biri fesahat kelimesi. Fesahat hem gramere uygunluk demek. Değil mi? Gramer hani edebiyat dersinde görüyoruz ya Burak abi. Öznedir, yüklemdir değil mi? Bu tür gramer, edebi kurallar. İkinci olarak da fesahat ne demek? İşgalli söz söylememek demek. Düğümlü söz söylememek demek. Yani mesela şimdi senin o kafanın altındaki gövdenin sağ tarafına doğru gidilip en çok uzanan yerde elinin üzerindeki şey demek var. Bir de o saat kaç demek var. Bu işgal oldu. Anladın mı? Kur'an'da bu yok işte. Anlaşılıyor değil mi Murat? Yani Kur'an'da gramer uygunsa ve düğümlü sözcük yoksa buna fesahat denir. Var mı sıkıntı burada? İkinci kelimeye geçiyorum. Belagat. Anlaşılıyor değil mi? Yorulmadınız. Lütfen bugün az yorulun ya. Çok önemli konu. Belagat da şu demek, hem bu 2 özellik olacak, fasih olacak, hem de muktezai hale mütabık olacak. Yani gerekli kişiye gerektiği şeyi gerekli şekilde söylenecek. Yani bir çiftçi amcam okuyunca kendine gerekli şeyi alacak, bir profesör arkadaş okuduğunda gerekli şeyi alacak, aşk açısı olan bir ergen boynunu 37 derece edip okuduğunda kendisine gerekli şeyi alacak, faize bulaşmış bir arkadaş Kur'an'ı okuduğunda kendine gerekli şeyi alacak. Buna da belagat deniyor. Buraları geçiyorum şimdilik. Özet geçiyorum. Kur'an'da bir ayete varıyorum. Var mı sıkıntı? Ayetimiz şu. Enbiya suresi 46. ayet. Ayette diyor ki Rabbinin azabından bir kokucuk onlara dokunacak olsa. Şimdi biz burada bir sanat, bir ilim göreceğiz. Göreceğimiz olan ilmin adı kıllet ilmi. Kıllet ne demekti Burak abi, hatırlıyor musun? Evet abi. Neydi abi? Azlık demek. Şimdi Kur'an'da bir sanat var. Kıllet diye. Şehmus. Şunu demek istiyor. Size Rabbinizin azabının en küçüğünü anlatacağım. Siz bu en küçükten Rabbinizin azabı ne kadar büyük bunu anlayacaksınız. Mesela benim araba koleksiyonum oldu. 1000 tane. Sen de beni Rolls Royce'la gördün. Ben de dedim ki kardeş en ucuzu bu. Neyi anlarsın? Çok. Parası çok.
Kur'an'da böyle ilimler var ve buna kıllet deniyor. Kıllet azlık demek Murat. Konunun nereye gittiği anlaşılıyor değil mi abi? Rabbimizin azabının en küçüğünü anlatacak bize. Biz bu en küçüğü böyleyse en büyüğü nedir diye hayret edeceğiz birazdan. Başlıyorum. Rabbinin azabından bir kokucuk. Cümle çok hafif, farkında mısın? Mesela kahhar olan Allah demiyor bak. Rabbin diyor. Azabının tamamı demiyor. Azabından diyor. Ortalık koksa demiyor. Bir kokucuk onlara dokunacak olsa, onları avuçlasa demiyor. Dokunacak olsa, bir de şüphe veriyor ortaya. Farkında mısın ne kadar azaltıyor? Başlıyorum. Lütfen dikkatlerinizi bugün bana verin. Farkındayım, yordum sizi ama gerçekten meseleler çok önemli. Bir daha bu meseleleri 3-4 yıl sonra belki anca yapabiliriz. Çok dikkat verin lütfen. Bu cümlede hangi cümleydi? Rabbinin azabından bir kokucuk sana dokunacak olsa. Bir daha tekrarlayalım. Rabbinin azabından bir kokucuk sana dokunacak olsa. Son kez. Rabbinin azabından bir kokucuk sana dokunacak olsa. Enbiya 46. Bu cümlede azabı dehşetli göstermek için. Amaç neydi abi? Korkunç göstermek. En azının kıllet, konumuz kılletti değil mi anahtar? En azının tesirini göstermek ister bu meseleyi. Demek taklili ifade edecek, yani azlığı ifade edecek. Cümlenin bütün heyetleri, harfi, kelimesi, cümleyi oluşturan bütün öğeleri bu taklile bakıp, azlığa bakıp birazdan ona kuvvet verecek. Az önceki Furkan örneğini unutmayın. Biz 100 kişiyiz, en küçüğümüz Furkan 50 cinayeti var diyorum yani. Diğerlerini sen düşün demek bu değil mi? Tam posta koymak. Burada da bunu yapacak. En küçük azabı anlatacak, büyüğünü sen düşün diyor. İşte leyin lafzı teşkiktir. Leyin eğer demek. Arapçada teşkiktir. Fatih abi yanlışımız olsa düzelt sana zahmet. Leyin eğer demek teşkik, yani şüphe oluşturur. Hani Allah bu azabı verecek demiyor. Bak eğer verirse. Bak Burak abi dalarım şimdi demiyorum. Bak Burak abi ben eğer dalarsam sorun çıkar diyorum. Anladın mı abi? Yani bu azalttı aslında. Değil mi Murat? Bir oraya gelip kardeşimsin, vurmam var. Bir de bak Murat eğer vurursam demek var. Ne yaptı burada? Kıllet. Düşürdü mü seviyeyi? Şeyimiz anlaşılıyor mu? Ne diyorduk anahtar kelimemiz? Kıllet ne demekti kıllet? Azlık. Azalttı, gördün mü abi? Leyin lafzı teşkiktir. Yani şüphe vardır. Mesela iza demiyor değil mi? İza dese kesinlik olacak. Ama leyin diyor. Çok ilginç. Şek kıllete bakar. Yani şüphe vermek neye baktı abi? Azlığa, kıllete baktı. Mes de mes etmek. Dokunmaktan aklınızda kalsın. Mes lafzı azıcık dokunmak demektir. Bak ayetin içinde geçen harf ve kelimeleri inceliyoruz. Az önce leyinle bunu ufalttı değil mi? Eğer dedi. Şimdi mes de şu. Dokunmak demek. Bak avuçladı demiyor, yumrukladı demiyor, aldı rehin aldı demiyor. Dokunmak diyor. Ve azıcık dokunmak demek. Mes azıcık dokunmaktır. Yine kılleti ifade eder. Yine ne yaptı abi? Bir derece daha düşürttü mü? Düşürttü. Say bunu. Kaç etti? Enes saymayı unutma. Devam ediyorum. Nefhatün. Nefhatün bir kokucuk demek. Nefhatün. Kokucuk, minnacık yani. Anladın mı? Nefhatün lafzı maddesi bir kokucuk olup yine kılleti ifade ettiği gibi sigası, yani nefatünün çekimleri var. Arapçada bu sarf ilminde geçiyor. 14 tane çekimi var. Bunları kipleriyle birleştirsen 455 taneden en azlık mana verenini seçmiş Allah. Şimdi Arapça niye mucize? Biraz daha anlıyorsunuz mu? Sigası bire delalet eder. Yani bu siga bire delalet ediyor. Mastar-ı merre, yani fiili tabiri sarfiyesinde, yani çekiminde biricik demektir. Nefatün. Kokucuk. Yani şu burnunun şurasına geldi. Bak gene kıllet oldu. Kılleti ifade eder. Nefhatündeki tenvini tenkiri. Yani o sondaki tün var ya, tün. Ondan bahsediyor. Taklili içindir ki o kadar küçük ki bilinemiyor demektir. Yani burada bu kadar az Arapça bilgimizle anlıyoruz ki tekrar bir kıllet olmuş. Kaç oldu Enes kıllet? Kaç oldu? Nasıl 5 oldu? Gözünü seveyim. Sen bir memlekete gittin geldin, biz 3'te kaldık. Devam ediyorum. Min lafzı tebiz içindir. Hani Rabbinin azabından diyor ya, min abi den demek. Mesela min azabi rabbik. Ne oldu? Rabbinin azabından. Bak Mehmet'in gücünden bir parça gelse. Anladın mı Murat? Tamamını sen düşün demek istiyor. Orada min dendan demek. Gene ne yaptı abi? Kıllet etti mi? Kaç ettik? 4 etti. Bak bir tanecik ufacık cümle okuyorum, bir ayet. İçinde 4 tane azaltma, kıllet sanatı geçiyor bak. Min kelimesi ne demekti? Dendan demek. Burada kullanıyor mesela ne gibi? Min azabi rabbik. Rabbinin azabından. Bir de azabın tamamını düşün diyor. Min lafzı tebiz içindir. Yani bir parçasını aldı. Parça demek tebiz. Bir parça demektir, gene kılleti ifade eder. Kaç ettik abi? 4 ettik. Devam ediyorum. Azap lafzı. Şimdi çok şaşıracaksınız. Nekal ikaba nispeten hafif birdir. Çok şaşıracaksınız. Azap tatlı kökünden geliyor, biliyor musunuz? Tatlı ile aynı kökten geliyor azap. Ama ikabı kullanmamış, nekabı kullanmamış. Neyi kullanmış? Azabı, yani gene en şefkatlisini kullanıyor yine. Bak abicim ufacık
ayet okudum ya. Ufacık ayet okudum. Kaç etti? 5 etti bak. Lütfen iyi dinleyin bak. Gerçekten böyle dersleri bulamayabiliriz bir daha. Baştan alıyorum. Azap lafzı nekal, ikaba nispeten hafif bir nevi cezadır. Az öncekiler işkenceli ceza demek Onur. Azap tatlıyla aynı kökten geliyor. Yine kılleti işaret eder. Ufacık ayette 5. kıllet oldu bak. Devam ediyorum. Rabbike lafzı. Değil mi? Rabbinin azabından diyordu değil mi abi? Bak kahhar diyor mu? Demiyor. Cebbar diyor mu? Demiyor. Bak gene tuttu en şefkatlisini seçti. Yani celali değil cemali isim seçti. Gene ne yaptı Turgay abi? Kaç etti o zaman? 6. Rabbike lafzı kahhar, cebbar, müntakime bedel. Bak müntakimleri kullanmadı. Yine şefkati ihsas etmekle kılleti işaret ediyor. Kaç etti? 6. Ufacık ayette 6 tane. Resmen bütün harfler, bütün kelimeler ayetle aynı murada, aynı gayeye hedef olup hizmet edebilmek için hepsi kılleti savunmuş. Ufacık ayette. Bir de bu bizim görebildiğimiz. İşte bu kadar kılletteki bir parça azap böyle tesirliyse ikab-ı ilahi. Yani Allah'ın o vereceği cezalar, azaplar ne kadar dehşetli olur kıyas edebilirsin diye ifade eder. İşte bu cümledeki küçük heyetler, ufacık harfler, kelimeler nasıl birbirine bakıp yardım eder? Hepsi aynı maksada yürüdüler mi? Yürüdüler. Maksadı külliye her biri kendi lisaniye takviye eder. Ayetin her bir harfi, her bir kelimesi ayetin bütün yapısındaki kılleti ifade ediyorsa Murat bu mucize değil midir? Elhamdülillah. Bu yüzden bu Kur'an'ın bir naziri benzeri yapılamaz. Şimdi Mahmut abi bir şey soracağım. 4-5 kelimelik ufacık ayette bu kadar sanat varsa Kur'an'ın tamamı nasıldır? Çok ilginç değil mi? Peki bu Arapçanın bir meal eşdeğeri olabilir mi? Anladınız mı? Anlaşılıyor değil mi? Yani neden Kur'an'ın Arapçası orijinali bu kadar ehemmiyetli ve önemli? Devam et. Son bir konuya geçeceğim. Kur'an'ın anlam mertebeleri diye bir konu. Ali İmran'da 7. ayet var. Hiç okudunuz mu? Ali İmran'da 7. bir ayet var. Ayet şunu diyor. O sana kitabı indirendir. Yani ne demek istiyor? Cenab-ı Allah kitabı, hangi kitap Caner? Kur'an. O sana kitabı indirendir. Onun yani Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Muhkem demek hükmü belli olan ayet demek. Yani çok yoruma ihtiyacı yok. Mesela işte her nefis ölümü tadacak. Yani öleceğim ben gibi muhkem yani. Onlar kitabın anasıdır, temel taşlarıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Müteşabih benzetmek demek. Mesela ya Murat 1000 kere söyledik birader desem 1000 kere gerçekten söylemiş miyimdir? Bu benzetmedir. Benzetme. Müteşabihat bu demek. Benzetme sanatı. Bazı ayetlerin müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar. Bak bu hadis inkarcısı dediğimiz zümreye bakın ayetlerle konuşuyorlar. Hangi ayetlerle konuşuyorlarmış? Müteşabih ayetlerle. Burak abi onun bile dermanı yine Kur'an'da görüyor musun? Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Ali İmran 7. ayet sakın unutmayın. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık hepsi Rabbimiz katındadır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp onlar anlayabilir. Demek ki ayetler neymiş? Katman dereceleri var. Muhkem var, müteşabih var. Şimdi babalar son konuma giriyorum. Bana biraz daha sabır verin sonra salacağım Recep abi evinize. Az daha sabır. Kur'an'ın anlam mertebeleri vardır. 4 tane. Yani bir miktar anladın, daha çok anladın, daha derin anladın, daha derin anladın. Birincisi zahiridir. Tekrar edelim bir ney? Zahiri. Zahir görünen demek. Mesela benim bedenim Mahmut abi zahir, ruhum batın. Görünmeyen perdenin arkası. Zahir Kur'an'ın sadece lafzı demek. Oldu mu abiler? Mesela ne diyordu ayette? Küllü nefsin zâikatül mevt diyor. Değil mi? Her nefis ölümü tadacaktır. Bunun birinci zahirini ele alırsak Mehmet ben öleceğim demek. Bu kadar. Ne diyorsa odur zahir. Anlaşıldı mı abi? Abi ben ismini unuttum. Musa abi anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Zahirde ne diyorsa odur. İkincisi batıni. Batıni de perdenin görünmeyen yüzü diyelim yani. Daha derin bir anlam, daha analitik bir yapısı var batıni'de. Mesela ayeti okuduk. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Zahiri anlamda ne dedik? Ben öleceğim dedik. Batıni anlamda her nefis ölümü tadacaktır ayetimi aldım. Ölmeden önce ölünüz hadisiyle birleştirdim. Dedim ki bu hadisle bu ayetin çok derin manası var diye kendimce yorumladım ya. Bu da batıni manası oldu. Var mı sıkıntı? Üçüncüsü haddi. Had, hani haddini bil derler ya. Ne demek had? Sınır demek. Şimdi her nefis ölümü tadacaktır ayeti. İsim neydi kardeşim? Hasan. Bu ayet bana hitap ediyor mu? Ediyor. Peki kitaba hitap ediyor mu? Etmiyor. Çünkü bunun nefsi yok. Demek ki ayetin bir haddi var. Anladın mı demek istediğimi? İşte zaten o müteşabih ayetleri fitne için kullananlar haddini aşarak kullanıyorlar.
Var mı sıkıntı? Tekrar söylüyorum, her nefis ölümü tadacaktır ayeti. Bana hitap ediyor mu? Halil Hoca'ya da hitap ediyor. Peki şu bardağa hitap ediyor mu? Etmiyor. Neden abi? Bunun nefsi yok. Demek ki haddinin dışında kaldı. Birinci anlam mertebesi neydi? Zahir. Ne demekti? Görünen. İkincisi batini. Ne demekti? Perde arkası. Üçüncüsü haddi. Ne demekti? Sınırı. Dördüncüsünde muttalağı ya da hadiste geçen tavrıyla matlağı demek. Muttala tulu diye bir kelimenin kökünden gelir. Tulu kalbe doğan mana. Anladın mı abi? Muttala o kökten gelir. Muttalağın anahtar kelimesini söyleyeyim, bütüncül bakış demektir. Kur'an'daki ayeti alırsın. O ayet diğer ayetlerle nerelere bakıyor? Yorumlarsın. Bunu hadislerle birleştirirsin. Bunu sosyal hayatla birleştirirsin. Ve bunun sonucunda dersin ki ya hayalhanem gibi bir yer açıp ahireti kurtaralım dersin. Bu işte muttala demek. Anlatabiliyor muyum? Tekrar etmek istiyorum. Biraz daha sabır verin bana. Ayetlerin kaç anlam mertebesi var? 4. Birinci nedir? Zahir. Ne demektir? Görünen. İkinci nedir? Batini. Ne demektir? Perde arkası. Üçüncü nedir? Haddi. Ne demekti Musa abi? Sınırı. Dördüncü nedir? Muttalığı. Ne demekti? Bütüncül bakmak. Değil mi? Mahruti bakmak. Hani ters konuyla bakarsın da bütün tamamını görürsün ya. Cennette değil mi abi? Bazı hadiste öyle tasvir ediliyor. O şekilde bakmak demek. Şimdi burada en ana önemli olan şeyler zahir ve batın anlamıdır. Mesela Nisa 79'da diyor ki sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Şimdi Musa abi seninle bir hikaye çevirelim mi? Musa abi ben padişahım. Tamam mı? Sen de benim yeniçerimsin abi. Var mı sıkıntı Musa abi? Yok. Ben sana şöyle 2 külçe altın verdim. Dedim ki ey askerim Musa git şu şehrin köprüsünü yaptır dedim. Senin iyiliğin mi benim iyiliğim mi? Benim. Külçeler benim be reis. Ne düşünüyorsun? Para benim olunca iyilik de benim. Sen zaten vazifeli memursun. Maaşını alıyorsun. Peki sana git şuraya işte köprü yaptır diye altınları verdim. Yolda altınları çaldın arakladın. Bu senin kötülüğün mü benim kötülüğüm mü? Senin kötülüğün. Peki Cenab-ı Allah bize iyilik namına ayetleri verdi ve biz bunları kullanıyoruz ya. Bu esas padişahın, sultanın yani Cenab-ı Allah'ın iyiliğidir. Ama yolda giderken bu ayetleri çalıp çırpıp yanlış kendimiz tevil ediyoruz ya. Bu da nefsimizin kötülüğüdür. Batini mana ne? Oturdu mu biraz da? Devam edeceğim. Şems suresi 9. ayette diyor ki onlar felaha kavuşmuşlardır. Şimdi buna zahir baktığında sadece cennete gittiler diye düşünebilirsin. Doğru mu? Ayet böyle söylüyor. Batın bakarsan kafirse imana erdi demek. Fasıksa ibadete kavuştu demek. Müminse cennete gitti demek. Derecesi az ise derecesi cennette arttı demek. Yani zahir bakmanla batın bakman arasında çok ciddi fark var. Fark edebildin değil mi hacım? Bir örnek daha vereceğim. Zariyat suresi 49. ayette diyor ki düşünüp ibret alasınız diye her şeyden 2 çift yarattık diyor. Ayette ne geçiyor Musa abi? 2 çift. Dönemin imamı Fahrettin Razi diyor ki yahu zaten 2 geçiyor çift demeye ne hacet diyor. Kur'an'da münasebetsiz kelime olur mu? Olmaz haşa. Fahrettin Razi de onu diyor. Diyor ki ya zaten 2 geçiyor. Çifte ne gerek var diyor. Elmalı diyor ki bu ayeti anlaman için ey imam senin bu asırda olman lazım diyor. Bitkiler insanlar gibi sadece çift üremeye sahip değildir. Hem eşeyli hem eşeysiz olmak üzere kelimeye dikkat Mahmut abi. 2 çift üremeleri vardır. Neden 2 çift geçmiş? Anladın mı hacı? Bitkilerin bazısında erkek dişi aynı ağaçtadır. Bazısında erkekle dişi farklı ağaçtadır. Hiç Antep fıstığı yetiştiren var mı burada? Gidin bakalım bir yerden pazarlık atın. Her yeri Antep fıstığıyla donatın. Dişi ağacı koymayın ya da erkek ağacı koymayın. Bak ne oluyor orada. Hiç meyve alamazsın. Niye? Erkeği ve dişisi farklı ağaçlarda. Kur'an ta bu asırda yani bugün eşeyli üreme, eşeysiz üreme bilmiyorum yani kaç yıl önce bulunmuştur. 100 mi diyelim, 200 mi diyelim, 300 mü diyelim. Çok olduğunu zannetmiyorum ama. Kur'an bitkilerin 2 çift üremesi olduğunu bilip ta 600 yılında bunu içine koyuyorsa ve bunu da batınına varan bir insan anlıyorsa bu mucize midir değil midir? Var mı sıkıntı? Şimdi ağlar. Bu kadar Kur'an'ın manasıyla altının doluluğuyla ilgili ders yaptık. Bu saatten sonra hepimiz kendimize sormak zorundayız. Acaba dilimiz Kur'an, ticaretimiz Yahudi, soframız Hristiyan gibi olsa bize yakışır mı? Hepimiz kendimize sormak zorundayız. Bu Kur'an'ın içini boşaltanlar arasında ben de var mıyım diye. Hepimiz kendimize sormak zorundayız çavuş. Acaba okumadığın kitaba mı iman ettin diye. Ne kadar samimiyetsiz geliyor değil mi cevapları içimize. Kur'an'ı okumak sünnettir, namazlarda farz ama anlamak farzdır babalar.
Çok ilginçtir. Nasıl duvarda asılı duran bir ilaç sana şifa veremez, evin rafında unuttuğun bir Kur'an da sana şifa olamayacaktır. Son ayetle bitireyim. Ali İmran 103'te şöyle diyor. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız diyor. Hablül metin, sapasağlam, kopmaz ip. Murat kardeşim, insan bir iple idam sehpası kurup intihar da edebilir. Aynı iple salıncak kurup üzerinde keyif de edebilir. Kısacası hayatınızın ve ahiretinizin ipleri sizin elinde. Hablül metin sizin elinizde. Artık bu dersten sonra hala dünkü gibi rahat uyuyabilirseniz 2 günü eşit olan ziyandadır babalar. Aman dikkat. Allah rızası için El Fatiha me'a salavat. Kaç dakika? 1 saat 10 dakika mı? Bir tane... Musa abi ne güzel gözlerim var ya. Vallahi beni konsantre ettin ha. Recep abi arada esniyordu. Yazdım seni Reco.